Ustanın kaynağından selamlar. Ustalara, öğrencilere, mühendislere, hobicilere, merak edenlere kaynak olmak için kurulan bu platformda bundan böyle videolarımızda, sohbet videolarımızda karşınızda olacağız. Ve bu videolarımızda sağ olsun bizi kırmadı. Üstadımız sevgili Nurettin hocamız bizlerle olacak. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyisin. Herkese merhabalar buradan. Evet, eyvallah hocam. İyiyim ben de. Yine bomba gibisin. Evet, Enerjiniz teşekkür üst ederim. seviyede. Sağ olun hocam. Nihayetinde buradasınız. Çünkü siz uzun yıllardır eğitim sektöründesiniz. Siz bir eğitimcisiniz. Siz aynı zamanda kaynak mühendisisiniz. NDC sertifikanız var. Her daim kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu bağlamda pek çok mühendise, ustaya, formene kaynak oldunuz. Burada da bunca yıllık bilgi, birikim, tecrübenizi bizlerle paylaşacak olacağınız için çok teşekkür ederiz. Çok uzun bir cümle mi kurdum hocam? Yok, hayır, gayet güzel. Eyvallah. Uzun yıllardır hakikaten çalışma içerisindeyim ama tüm öğrendiğim bilgiyi bir su damlası olarak kabul edersem denizleri düşündüğünüz zaman bilgimizin ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz ve küçüldüğünüzü hissediyorsunuz. Bilginin sonu yok, öğrenmenin sonu yok. Biz de bu platformda bir cümle, bir kelime, bir harf bile olsak ilgili kişilere kaynak olabilirsek ne mutlu bizlere diyelim. Ve ben bir de bize bu ortamı sağlayan, atölyelerini bize açan, kapıların sonuna kadar açan Ergin Mete'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Hasan Usta'ya, Ali Ekber Usta'ya selamlar olsun. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Bu arada yaptıkları işle ilgili bir açıklama yapmak isterim. Mutlaka, neler yapıyorlar? Çelik konstrüksiyon işleriyle uğraşıyorlar. Sahne dekorasyon işleriyle uğraşıyorlar. Aynı zamanda hareketli ve sabit sahne platformları da yapıyorlar. Ayrıca fuarlarda stand tasarımı ve imalatını yapıyorlar. Evet. Çelik konstrüksiyonun her noktasında Ergin Metal var. Siz demin sahne dediniz. Ben de tiyatro ile ilgilendiğim için hemen aklıma pandemi nedeniyle şu an durmakta, işleri durmuş olan tiyatrocular geldi aklıma. Şu pandemi bitse de tekrar tiyatrolarda eski günlerine dönse, neşeli şaşalı günlerine dönse, o sahne dekorasyon telaşları içerisinde tekrar tiyatrocular girse diyorum. Buradan selamlar olsun tüm tiyatroculara. Ben aynı zamanda müzisyenlerimize ve müzisyenler dışındaki diğer tüm sanatçılarımıza buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı göndermek istiyorum hepsine. Hocam, ilk konumuz sizin de uzmanlık alanınız kaynak olacak. Kaynakla ilgili. Bir kişi düşünelim. İlk defa kaynağa başlayacak ve amatör bir kaynakçı, kendisini geliştirmek istiyor. Her şeyi hazır, malzemesini hazırlamış. Elektrodu var. Eldiveni tamam, kaynakçı baş maskesi tamam, kaynak makinesi var, amperini ayarlamış. İşte şasesi, pensesi hazır. Ayakta, yatay pozisyonda. Evet. Kaynak yapacak bu kişi. Yani şartlar, zemin, her şey futbol oynamaya elverişli. Hava güneşli. Hava güneşli. Tüm şartlar kaynağa uygunken, örtülü elektrot kaynağı yapacakken yine de dur. Bak, dikkat etmen gereken önemli püf noktalar var der miyiz? Evet deriz. Nedir hocam bu püf noktalar? Öncelikle şunu ilave etmek isterim. Kaynak şartnamesindeki tüm parametre değerlerini ayarladıktan sonra kaynak yapacağımız ağız kısmının, kaynak bölgesinin kaynak öncesinde mutlaka temizlenmesi gerekiyor ve bu kaynak kadar önemlidir. Ön hazırlık kısmı ile ilgili daha sonra bir video yapalım hocam. Kısa olur ama önemli bir nokta. Biz burada pensi elimize aldık, elektrodumuzu taktıktan sonra kaliteli bir kaynak yapmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Bununla ilgili püf noktalardan bahsedeceğim. Bunlar 6 maddeden oluşuyor temelde topladığımız zaman. Nedir hocam bu 6 madde? Bu 6 madde kombinasyonu bir araya getirdiğimiz takdirde, hepsinin ayarını denk getirdiğimiz takdirde mükemmel bir kaynak yapacaktır. Bunlar nelerdir? Sorduğunuz gibi. Birincisi ark yüksekliği, ikincisi elektrotla iş parçası arasındaki açı, üçüncüsü elektrodun ilerleme yönündeki açı, dördüncüsü elektrodun belli bir yükseklikte tutar ilerlerken kaynak hızı son derece önemli. Aynı zamanda beşincisi olarak da
Göz mesafesi, altıncısı da kaynak pozisyonu. Kaynak pozisyonu ben merak ediyorum hocam. Kaynak pozisyonu. Yani kaynakçı pozisyonu değil mi? Kaynakçı duruşu. Kaynakçı duruşu önemli. Önemli. Hocam bir dediniz ki ark yüksekliği. Nedir bu ark yüksekliği? Neye dikkat etmek gerekiyor? Şekil üzerinde göstereyim ben onu. Hocam şekil kitapta, videodayız lütfen. Öyle mi? O zaman hemen parça üzerinde göstereyim. Tamam. Şimdi yeni kaynaklara göre baktığımız zaman ister rutin elektrot olsun, isterse bazik elektrot olsun, elektrot çapının yarısından ziyade ortalama 1,5 mm ile 1,8 mm arasında bir ark yüksekliği olması gerekiyor. Sadece şunu da ilave etmek isterim. Ark yüksekliği nedir? Elektrotla iç parçası arasında bir damla geçişi vardır, sıvılaşma vardır. O sıvılaşmanın başlangıç noktasıyla iç parçası arasında aynı zamanda bir ışınım meydana gelir. O ışınımın yüksekliği arasındaki mesafe, iç parçası elektrot arasındaki mesafe ark yüksekliği olarak ifade edilir. İki dediniz ki elektrot ile iç parçası arasındaki açı. Bu ne demek hocam? Elektrotla iç parçası arasındaki açıda, şimdi iki parçayı birleştirdiğimiz için izleyicilerimiz baktığı zaman hemen karşı tarafta sol taraftaki açının mutlaka 90 derece ve sağdaki açının 90 derece olması gerekiyor. Bu arada kaynak uygulamasını yaparken şöyle gösterelim. Şu açıyı kastediyorum. Evet. 90 derece olacak. Ve açı 90 dereceden asla sapmaması gerekiyor. Neden hocam? Neden 90 derece? Saparsa ne olur? Eğer elektrot açısı değiştiği takdirde biz kaynak genişliğini yine aynı şekilde yakaladığımızı düşünüyoruz. Fakat açı değiştiği takdirde malzemelerdeki eşit miktardaki ısınma ortadan kalktığı için eşit miktarda sıvılaşma meydana gelmiyor. Bu da kaynak hatalarının oluşmasına sebebiyet veriyor. Anlaşıldı. 3 dediniz ki elektrot ile kaynak yönü açısı. Elektrotlar kaynak yönünde, ilerleme yönündeki açı, onu da şu şekilde gösterelim. İlerleme yönündeki açı şöyle bir çektiğimiz zaman şuradaki görmüş olduğumuz açı rutin elektrotlarda 75 derece 60 dereceye kadar yatırabiliyoruz ve bazik elektrotlarda da ortalama 85 derece olması gerekiyor ve biz kaynak birleşme hattı üzerinden, birleşme noktası üzerinden ilerleyerek devam ediyoruz. Bunu şu şekilde de gösterelim. Bir düzlem olduğunu, ilerleme yönlü bir düzlem olduğunu kabul edersek şu anda şu şekilde 75 derecelik açıyla kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Çekerek. İkinci maddeyle birleştirmek istiyorum. Şu şekilde çevirelim. Evet. Yardımcı olun. Evet, teşekkür ederim. Şu anda şu gönye, görmüş olduğunuz 90 derecelik gönyenin durduğu nokta iç parçasına olan açısını gösteriyor. Diğeri ise elektrodun ilerleme yönündeki açısını gösteriyor. Biz kaynak işlemini uygulamaya başladığımızda şu şekilde ilerlemek gerekiyor. Açıyı bozmadan. Belki ekranda gözükmüyor olabilir. Yine burada da bir ark yüksekliği için elektrodun yaklaşık 1,5 mm yukarıda. Evet, 1,5 ila 1,8 mm arasında ark yüksekliği olması gerekiyor. 4 dediniz ki hocam kaynak ilerleme hızı. Kaynak ilerleme hızı da şu şekilde yapmak gerekiyor. Kaynak havuzu oluştuktan sonra belirli bir dolgunluk oluşması gerekiyor. O dolgunluğu sağlayarak ilerlemek gerekiyor. Bunu da kaynak uygulamasına yeni başlayan adaylarımız mı diyelim ya da meraklılar veya ilgili kişiler mutlaka zamanla tecrübe kazanacaktır. Hocam 5 göz mesafesi, arkla göz mesafesi. Evet, elektrotların ark bölgesiyle göz arasındaki mesafe ortalama 35 santimetre olması gerekiyor. Eğer bu yakın mesafe olduğu zaman hem ışınların şiddeti artmış oluyor. Bu kaynakçı koruması açısından zayıflatabilir. Işınlar yaklaştıkça arttığı, yoğunlaştığı için çok geride durduğu takdirde de kaynak kontrolünü kaybedebilir. Tam birleşme noktasındaki o elektrodu kaçırdığı takdirde, sapma olduğu takdirde tam birleşme ağzında kaynak kusurlarının, kaynak hatalarının oluşmasına sebebiyet verebilir. 30-35 santim kitap okuma mesafesi. Orada. Hemen aynı. Evet. Aynen. Bu arada kişiden kişiye ufak değişebilir. 40 santimetre olabilir veya 30 santimetre olabilir. Değişebilir. İdeal mesafe kitap okuması diyebiliriz. Kitap okuma mesafesi diyebiliriz. Evet. Hocam 6. nokta kaynakçı pozisyonu dedik. Buna geçmeden önce benim 2 tane kaynağa yeni başlayanlar daha iyi anlayabilsin diye 2 tane sorum var. Evet. Birincisi elektrodun penseye takılma şeklinin değişmesi durumunda
Yani değişik olsa bile sizin bu anlattığınız açıların önemi Evet. olduğunu bir kez daha bir bahsetsiniz. Memnuniyetle. Şimdi birleştireceğimiz parça şekil olarak dönmüş olabilir veya şu şekilde olabilir. Elektrodu pense istediğimiz şekilde bağlayabiliriz. En rahat olduğumuz konumda bağlayabiliriz. Şu şekilde açılı olabilir. Koşullar gereği olabilir. Çünkü dar bir yere uzanmak zorunda kalabiliriz. Dar bir alanda çalışıyor. PA pozisyonunda kaynak yapıyoruz yine. Veya şu şekilde bağlayabiliriz ama şu anki bu duruş şeklime göre 90 derece ve içerisinde kanallar vardır pensin içerisinde. O kanallara yerleştiriyorum Yani şu anda. aslında o dediğiniz dar yerler aslında zaten tecrübeli kaynakçı ustalar için Mesela olası pozisyonlar. Kaynağa yeni başlayacak bir kişinin daha rahat, daha kendi koşullarını hazırladığı şartlar altında elektrodu bu şekilde takması daha muhtemeldir. Örneğin gemi imalatında geminin iç kısımlarına dar bir alanda kaynak yapacaksa ve pH pozisyonunda kaynak yapacaksa vücudu postürü değişebilir. O anlamda baktığımız zaman uzanarak kaynak yapmak zorunda kalabilir. Elektrodu farklı açılarda bağlamak zorunda kalabilir. pH pozisyonu olmasına rağmen, yerde düz konumda kaynak yapmasına rağmen parçamız da dönmüş olabilir. Şu anda tutuş açısına baktığımız zaman iç parçasına 90 derece, ilerleme yönüne 75 derece şu anda kaynak işlemini gerçekleştiriyorum. Ama bu parçayı çevirebilirim de, çevirdiğimde soldan sağa yapabilirim. Sol aklar içinde sağdan başlayıp sola doğru da kaynak yapabilirim. Veya parçamız az önce gösterdiğim gibi düz de olabilir. Yani karşıdan bize doğru da olabilir. Peki belki böyle bir soru gelebilir yeni başlayanlar için. Elektrodu şu şekilde tutup bu şekilde ilerlemek için ne dersiniz? Bu uygulama doğru bir uygulama değildir. Bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaynak esnasında elektrodumuzu, rutin elektrotları ve bazlık elektrotlarımızı kaynak ilerleme yönüne doğru yatırmamızın sebebi mevcut olan cürufu sıvılaşanın katılaşmaya başladığı tarafa doğru yığmaktır. Cürufun mutlaka kaynak önüne geçmemesi gerekiyor. Geçtiği takdirde kaynak kusurları ortaya çıkar. Evet. İkinci bir nokta hocam. Yine yeni başlayanlar için bu kaynak salınım hareketleri. Evet. Bunlara da bir değinirseniz çok seviniriz. İnce malzemelerde salınım hareketi yapmadan düz kaynak çekilmesi gerekir. Ama malzeme kalınlığı arttığı zaman orada da aslında salınım hareketi yapmamak gerekir. Örneğin 4 mm kalınlığındaki eğer bir parçayı kaynatmamız gerekiyorsa ve salınım yapmamız illa da gerekiyorsa elektrot çapı 4 mm ise 6 mm'lik bir alan içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Peki bu salınım hareket çeşitleri nelerdir? Şu anda aklıma gelen 3 çeşidini söyleyebilirim. Şekil olarak göstereyim ben. Evet. Bunlardan birleşme noktasını düşünürsek birincisi şu şekilde. Evet. Yarım ay şeklinde yapıyoruz. Diğeri daire şeklinde. Diğeri 8 şeklinde. Biraz ters oldu ama tersime geldiği için şöyle yapalım. Şu şekilde. İlerleme yönü. Şu şekilde. Evet. Yarım ay, daire ve 8 şeklinde ama yapılabilir. Yine de tüm bu salınım hareketlerini yaparken dikkat etmemiz gereken nokta kaynak birleşme aralığında. Birleşme hattının dışına çıkmayacağız ve boyut olarak da elektrot çapının yarısından sağ sol toplamda yarısı kadar sağa sola salınım hareketi yapılabilir. Ama salınım hareketinde aslında bir miktar kaçınmak gerekiyor. Kalın malzemelerde evet olabilir ama ince malzemelerde düz çekmek gerekiyor. Bu arada salınım hareketi yapmak demek parçanın daha fazla ısınması demektir. Salınım hareketi yapmak demek aynı zamanda kaynak hızımızın yavaşlaması demektir. Bu da malzemede çeşitli yapıların da mekanik özelliklerine bozulmasına sebebiyet verebilir. Evet. Zaten bu salınım hareketleri daha çok usta kaynakçılar tarafından yapılıyor. Evet.
yapılıyor ama ihtiyaç olduğu noktada yapılıyor. Evet. Hatta şunu ilave etmek isterim. Çok önceden kep yüksekliğini doldururlarken çok geniş bir salınım hareketi yapılırdı. Bu uygulamanın kaynak kalitesi açısından olumsuz olduğu tespit edildi. Artık örtü paso dediğimiz son katman kısmında yapılan kaynaklardan birden fazla birleştirmeyle, birden fazla pasolarla yapılmaktadır. Evet. Yani salınım hareketinden belli bir oran, geniş salınım hareketinden vazgeçilmiştir. Dar salınımlı hareketler yapılabiliyor. Evet. O zaman 6. konumuz, 6. unsurumuz kaynakçı pozisyonuna geçelim. Evet. Masayı çekelim. Evet. 6. püf noktadayız hocam. Benim de en merak ettiğim püf nokta. Evet. Kaynakçı duruş pozisyonu nasıl olmalı? Evet, kaynakçılarımız uygulama esnasında herhangi bir yere yaslanıyor olabilir veya oturduğu yerde kaynak yapıyor olabilir. Böyle bir durumda elektrik çarpmasına karşı kendini izole etmesi gerekiyor. Bunlar zaten usta kaynakçıların dikkat ettiği konular değil mi? Evet, dikkat ettiği konular. Ama biz kaynağı yeni başlayan, kaynağını geliştirmek isteyen kişileri ilgilendiren duruş pozisyonu ile ilgili. Evet, masa üzerinde kaynak yapıyor. Ayakta. Masa üzerinde, evet, ayakta, PA pozisyonunda yere koymuş pozisyonunda, evet. Önünde masa var. Evet. Bu şekilde kaynak evet. yapıyor. Evet. Nasıl başlayacak? İlk önce ayaklarını omuz genişliğinde açacak. Diz kapakları hafif kırık. Ayak pençesine basıyor. Ökçeler hafif yukarıda. Ökçede ağırlık olmayacak. Olmaması gerekiyor. Vücudumuzda hafif öne doğru eğik. Ayak pençesi kıracağız. Aynı bir kaleci gibi olacak. Böyle mi hocam? Yok, o kadar değil. Biraz hafif eğik olacak. Kaleci kadar değil ama çünkü ayak pençelerine ağırlık verdiğimiz zaman ökçelere değil esneklik kazanıyor vücut. Veya sağa sola rahat bir şekilde esneklik sağlayabiliyoruz. Evet. Kaleci kadar değil ama hafif. Değil. Hocam hafif. Ökçe diyorsunuz deminden beri. Değil. Ökçe ayakkabının arka topuk kısmı değil mi? Çok fazla kullanmadığım için ben evet. hayatımda şu an hafif kulağımı tırmaladı ama yanlış bilmiyorum değil mi? Yok, bizim zamanımızda topuklu ayakkabılar giyerdik, köseli ayakkabılar giyerdik. Giydiğimiz zaman işte zamanla o ökçe kısımları dediğimiz kısım, o yüksek topuklu kısımlar kırılırdı. Biz kunduracıya giderdik. Biz onu ustam ökçe kısmı kırıldı dedik. Onu sökerdi. Çivilerini çıkartırdı. Eğilen çivileri çıkartırdı. Daha sonra üzerine bir zımparalar, üzerine bir tutkal koyar ve çivi ile onu sağlama alırdı. Bizi bir 10 dakika kenarda bekletirdi. Ondan sonra kuruduktan sonra biz yolumuza devam ederdik. O zamandan kalmadır ökçe bizde. Kösel ayakkabı giydiğimiz için şimdi çok kullanılan bir kelime değil sanıyorum. Hocam kısaca bir ökçe tamirinde de sizden öğrenmiş olduk. Teşekkürler. Buradan da ayakkabı ustalarına selam olsun. Evet, çok selamlar kendilerine. Evet. Peki devam edelim evet, hocam. Devam kaynakçı duruş. Şimdi vücudumuz, kolumuz ise evet. Pensemizi istediğimiz gibi tutabiliriz. Fakat ne olursa olsun o iki açıya dikkat etmemiz gerekiyor. O iki açı nedir? Bir elektrotla iş parçasına olan açı, elektrodun bir de ilerleme yönüne olan açısına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Tuttuk. Hatta örnek olarak gösterelim. Aldık penselimize. Şu şekilde tutuyoruz. Çift tutabiliriz. Ben tutuyor gibi yapayım hocam. Evet, olur. Olur. Evet. Alamadık. Peki tutuyor gibi yapın. Ama kolunuz hafif açık olması lazım. Evet. Böyle bu şekilde açık. Çünkü dirsek kapalı olursa hareket manevranız yavaşlar. Onun için dirsek açık vaziyette. Konumuzu alıyoruz. Mesafemizi 35 santimetre ortalama mesafemizi ayarlıyoruz ve uygun şekilde soldan sağa doğru kaynak işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sağlıklar için. Evet. Solaklar, sol eliyle yapanlar, kullananlar ise bunun tam simetrisini yapması gerekiyor. Tersini yapması gerekiyor. Evet. Böyle. Evet. O zaman uygulamaya geçelim. Geçelim. Kişisel koruyucu donanımlarımı giydim. Şimdi kaynak pozisyonumu alıyorum. Kaynak başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar boş ilerliyorum. Bunun sebebi elektrodun iç parçasına olan açısının kontrolünü yapıyorum. Elektrodun ilerleme yönündeki açısının kontrolünü yapıyorum. Kolumun herhangi bir noktaya çarpmadığını da kontrol etmiş oluyorum. Şimdi uygulamaya geçiyorum.
Ustanın kaynağının bu videosunda kaynağı yeni başlamış veya mevcut kaynak tekniklerini geliştirmek isteyen amatör kaynakçılar için ayakta, yatay pozisyonda, tüm şartlar oluşmuşken elektrodunu penseye taktıktan sonra iyi bir örtülü elektrot kaynağı yapabilmek için dikkat etmesi gereken unsurları hocamız bizlerle paylaştı. Hocam bir daha böyle bir toparlarsak. Tekrar toparlayayım. 1. Ark yüksekliği. 2. Elektrodun iç parçasına olan açısı. 3. Elektrodun ilerleme yönündeki açısı. 4.'sü kaynak hızı. 5.'si göz mesafesi. 6. da kaynakçının duruş pozisyonu. Bu kombinasyonları bir araya getirdiğimiz takdirde en ideal şekilde mükemmel bir kaynak yapabiliriz. Kaynakçının duruş pozisyonu çok önemli hocam. Evet. Öyle bu şekilde. Evet, esnek olacak. Esnek olacak. Evet. Ağırlık ökçelerde değil, pençelerde. Pençelerde yani olacak. Ayak tarakları da yani pençe dediğimizde değil mi hocam? Ayak ayak taraklarında ökçeler yukarıda. Evet. Bu arada halk oyunlarıyla ilgilenenler varsa halay yöreleri haricinde tüm oyunlarda ayak pençesi üzerine durulur. Çünkü vücut daha esnek bir şekilde, estetik bir şekilde görünüm kazanır. Estetik bir şekilde hareket edilir. Halk oyunlarına yatkınlığınız varsa kaynak duruş pozisyonunda zorlanmayacaksınız. Evet. Doğru. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. Bu videolarımızın devamı gelecek. Özellikle paylaşmamızı istediğiniz, özellikle üzerinde durmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bizlere iletin. Hocamız her türlü bilgi, birikim, tecrübesini burada paylaşmaya hazır değil mi hocam? Evet. Merak ettiğiniz konular varsa içtenlikle biz de paylaşmaya hazırız. Evet. Bir cümle, bir kelime veya bir harf bile olsa eğer ilgili kişilere kaynak olabildiysek ne mutlu bizlere. Videolarımızın devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.